Kötülük içten gelen şeytani bir dürtü mü yoksa sadece kimliklerle mi alakalı? Bir örnekle açıklayayım. Bir gardiyan mahkuma gardiyan olduğu için mi işkence yapar yoksa saf şekilde kötü birisi olduğu için mi? Sorunun cevabı Stanford hapishane deneyinde yatıyor. Bugünkü videomuzun konusu oldukça ilginç ve bir o kadar da korkunç bir deney olan Stanford hapishane deneyi. Bir topluluk içerisinde yaşayan bireyler, bilinçli olsun olmasın belirli toplumsal sorumluluklar ve roller edinirler. Öğrencilerin belirli bir saatte okulda olmaları ve derslere katılmaları, çalışanların istenilen saatte iş yerinde olup istenilen işleri yapması beklenir. Bunlar halihazırda yapılan ve yapılması gereken şeyler. Yani bize yüklenen çeşitli sorumluluklar. Peki size ait olmayan bir rol verilse nasıl hareket edersiniz? Mesela bir gardiyan olsanız gerçekten de insanlara işkence yapar mıydınız? Ya da bir mahkum olduğunuzu düşünün. Gerçekten gardiyan olmayan kişilerin emirlerine uyar mıydınız? Video başlamadan önce bu soruyu ilk önce bir gardiyan olarak, daha sonra bir mahkum olarak cevaplamanızı istiyorum. Deneyi yapan psikoanalistin adı Philip Zimbardo. Zimbardo eğitim gördüğü Stanford Üniversitesi'ndeki bir bodrumda bir hapishane ortamı oluşturarak işe başladı. Amacı insanların kötülük yapma nedenlerini bulmaktı. Bir başka deyişle davranışlarımızın kimliklerimizden nasıl etkilendiğini ortaya koymak istedi. Tabii ki bu deney için insanlara ihtiyacı vardı. Bunun için gazeteye bir ilan verdi. Stanford öğrencileri için bir ilan yayımlayan Zimbardo 75 başvuru aldı. Bu kişilerden sadece 24'ü belirli psikolojik testleri geçerek resmi denek oldular. Kura ile rolleri belirlenen kişilerin yarısı gardiyan, diğer yarısı da mahkum rolünü üstlendi. Her bir deneye katıldığı için günde $15 teşvik ücreti alacaktı. Aslında bir Stanford öğrencisi olan 12 mahkum deney süresince sahte hapishaneden dışarıya çıkamayacaklardı. 12 gardiyan da görevleri tıpkı gerçekte olduğu gibi nöbetleşerek yürütecekti. Zimbardo deney başlamadan önce şu kurallardan bahsetti ve yüksek sesle okumaya başladı. Mahkumlar deney süresince gardiyanlara itaat edecektir. Gardiyanlar ise mahkumlara söz dinletebilmek için ellerinden geldiğince sert davranacaktır. Gardiyanlar kesinlikle şiddete başvurmayacaklardır. Mahkum ve gardiyanlar göz teması kurmamaya özen göstereceklerdir. Gardiyanlar mahkumlara adlarıyla değil, hapishane kıyafetlerinde bulunan numaralarla seslenecektir. Deneyi sadece Zimbardo bitirebilir. Mahkumlar deney bitmeden deneyden ayrılamazlar. Mahkumlar üniformalarının üzerindeki numara ile çağrılacaktır. Mahkumların her gün 3 öğün abartısız bir yemek ve 3 defa gardiyan eşliğinde tuvalete çıkma hakkı vardır. Hücrede kişisel eşyalara izin verilmeyecek ve mahkumların görünüşü aynı olacaktır. Günde 3 defa mahkum sayma işlemi yapılacaktır. Oldukça dar olan hücrelerin her birinde 3'er mahkum kalacak, gardiyanlar ise geniş alanlarda duracaktır. Mahkum rolündeki insanlar birer suçlu gibi hiçbir uyarı yapılmaksızın baskınla evlerinden alındılar. Yerel polis istasyonuna götürüldüler. Gerçek bir suçlu gibi parmak izleri kaydedildi, fotoğrafları çekildi ve Stanford Üniversitesi'nin bodrumunda hazırlanan hapishaneye götürüldüler. Hapishaneye götürülen mahkumların kıyafetleri ve özel eşyaları alındı. Çırılçıplak şekilde soyulduktan sonra yıkanıp mahkum kıyafetleri verildi ve hücrelerine kilitlendiler. Tüm bunların yanı sıra gardiyanlar da haki renginde benzer üniformalar giyiyorlardı. Kısacası deney olabildiğince gerçekçi şekilde başlamıştı. Hatta gardiyanların gözünde mahkumlarla göz kontağı kurmamaları için güneş gözlükleri bile vardı. Mahkumlara üzerinde numaralar bulunan hapishane kıyafetleri verildi ve onlara yalnızca numaralarıyla seslenildi. Zimbardo tüm bu kılık kıyafet kurallarını önceden düşünmüş ve hepsini bir gerekçeye bağlamıştı. Bir röportajda ise şunları söyledi. Sonra mahkumlara üniforma temin edildi. Bu üniformanın ana parçası her mahkumun iç çamaşırı olmadan giydiği bir önlüktü.
Bu önlükte ön ve arka tarafında mahkumun numarası bulunmaktaydı. Her mahkumun sağ ayak bileğinde ağır, cıvatalı ve aşınmış bir zincir bulunmaktaydı. Mahkumlar kauçuk terlikler giyiyordu ve saçları kadın çorabından yapılmış bir şapkayla kaplıydı. Şu anlaşılmalı ki biz sadece gerçek bir hapishanenin işleyen bir benzerini yaratmaya çalışıyorduk. Gerçek bir hapishane oluşturmaya çalışmıyorduk. Gerçek erkek mahkumlar elbise giymezler. Fakat gerçek erkek mahkumlar aşağılanmış ve erkeklikleri bastırılmış hissederler. Amacımız iç çamaşır olmadan elbise giydirerek benzer etkileri hızlıca oluşturabilmekti. Gerçekten de bazı mahkumlarımız bu elbiseleri giyer giymez farklı bir şekilde yürümeye, oturmaya, durmaya başladılar. Erkekten çok kadın gibi. Pek çok hapishanede uygulanmayan ayaklarındaki zincir mahkumlara bulundukları ortamın baskıcılığını hatırlatmak amacıyla kullanıldı. Mahkum numaralarının kullanım amacı mahkumların isimsiz ve kişiliksiz hissetmelerini sağlamaktı. Her mahkum sadece numarasıyla çağrılmak zorundaydı. Kendisinden ve diğer mahkumlardan bahsederken bu numarayı kullanmak zorundaydı. Başlarındaki kadın çorabı mahkumların saçlarının dazlak bir şekilde kesilmesinin yerine kullanıldı. İnsanın saçının kesilmesinin birçok hapishanede olduğu gibi askeriyede de yeri vardır. Zimbardo gardiyanların amiri rolündeydi. Sahte gardiyanlara nöbet saatleri yazdı. Deney için her şey hazırdı. Kısa bir süre sonra normalde gardiyan olmayan insanların kendilerini rollerine kaptırdıkları gözlemlendi. Deney başladıktan saatler sonra gardiyanlar mahkumları korkutmaya başladılar. Gardiyanlardan biri sabaha karşı 2:30'da mahkumları kaldırıp kendi iradesiyle sayım bile yaptı. Sayımların amacı mahkumların kendi mahkum numaralarını daha iyi ezberlemelerini sağlamak, onları numaralarıyla daha tanıdık hale getirmekti. Oranın patronu kesinlikle gardiyanlardı. Gardiyanlara itaat etmeyenlere cezalar veriliyordu. Rol yapan mahkumlar ise gerçek birer mahkum gibi davranmaya başladılar. Birbirlerine gardiyanlarla aralarında geçen hikayeleri anlatan mahkumlar, kısa bir süre içerisinde sözde hapishanenin kurallarına ciddi bir şekilde uymaya başlamıştı. Hatta mahkumlar içerisinde gardiyanları sevenler ve sevmeyenler gibi gruplar bile oluşmaya başladı. Deneyin başında alınan fiziksel cezalandırma yasaktır kuralı sebebiyle mahkumlara şiddet uygulanmasa da onlara hakaretler ve küfürler savurabiliyorlardı. Gardiyanlar istedikleri zaman bağıra çağıra mahkumları adeta sözleriyle dövüp yerin dibine sokabiliyorlardı. Muhtemelen bu aşamaya kadar neredeyse deneyin sonuna geldiğimizi düşündünüz, değil mi? Hayır, tüm bunlar sadece ilk gün yaşananlardı. Gardiyanlar ilk günün sonunda herhangi bir taşkınlıkla karşılaşmadılar. Tabii ki bir sorunla karşılaşmadıkları için ikinci günün sabahında çıkacak isyana karşı da hazırlıksızlardı. Deneyin ikinci günü mahkumlar kıyafetlerindeki numaraları söktüler ve yataklarını hücrenin kapısına dayayarak bir barikat oluşturdular. Gardiyanlar yangın söndürme tüplerini mahkumların üzerine sıkarak mahkumları geri püskürttü. Hücreleri açtıktan sonra mahkumları soyup yatakları dışarı çıkardılar. Yangın söndürme tüpünün içerisindeki karbondioksit mahkumların ciltlerini rahatsız etmeye başladı. Mahkumlar geceyi yataksız ve çıplak olarak geçirmek zorunda kaldı. Her şey yavaş yavaş kontrolden çıkıyordu. Zimbardo ve ekibi ise bu olanları sadece izliyordu ve notlar alıyordu. İsyan otoriteyi beraberinde getirdi. Gardiyanlar artık daha sert davranmaya başladılar. İsyana katılmayan mahkumlara özel yemekler vererek isyankar mahkumların psikolojileri üzerine oynandı. Mahkumlar çok daha itaatkar hale gelmişken gardiyanlar da kendilerini güce ve otoriteye kaptırmıştı. Deney başlayalı daha 36 saat olmuştu. Ancak mahkum 8612'nin durumu hiç de iyi değildi. Herkes gibi rol yapmak için para alarak deneye katılan mahkum 8612, yaşananlardan sonra akut duygusal rahatsızlık, düzensiz düşünme, kontrolsüz ağlama ve öfke gibi sorunlar yaşamaya başladı. Gardiyanlarla konuşan mahkuma psikolojik olarak zayıf olduğu belirtildi, hücresine geri gönderildi. Bu noktada diğer mahkumlarla da konuşan mahkum 8612 gidemiyorsunuz, çıkamıyorsunuz diyerek diğerlerinin de gerçek birer mahkum gibi hissetmelerine neden oluyordu. Tecrit altına alınan mahkum 8612 çığlık atmaya, küfür etmeye ve öfke krizleri geçirmeye başladı. Bu noktadan sonra psikologlar o günkü deneyi mahkum 8612 için sonlandırdılar. Roller gerçeğe dönüşmeye başladı.
Sahte mahkumlar gerçek isimleri yerine sahte mahkum numaralarını söylemeye başladılar. Bir sonraki gün geriye kalan mahkumlar için bir aile ziyaret saati düzenlendi. Zimbardo aile ziyaretlerinden şöyle bahsetti. Sonraki gün aileler ve arkadaşlar için 1 saatlik ziyaret düzenledik. Aileler hapishanemizin durumunu gördüğünde oğullarını eve götürme konusunda ısrarlı olabilirler diye endişeleniyorduk. Buna karşı hapishanenin görünümünü hoş ve iyi göstererek hem hapishanenin durumunu hem de ziyaretçileri idare ettik. Mahkumları yıkadık, tıraş ettik ve bakımlarını yaptık. Hücrelerini temizlemelerini ve parlatmalarını sağladık. Büyük bir yemek yedirdik, interkomdan müzik çaldık ve hatta çekici eski Stanford amigolarından Suzy Phillips'in kayıt masasında ziyaretçileri karşılamasını sağladık. Ziyaretçiler kayıt yaptırmak zorundaydılar. Yarım saat bekletildiler. Her bir mahkumu sadece 2 ziyaretçinin görebileceği söylendi. Ziyaret süresi 10 dakika ile sınırlıydı ve ziyaret süresince bir gardiyan gözetiminde bulunmak zorundaydılar. Aileler ziyaret salonuna girmeden önce müdürle oğullarının durumunu görüşmek zorundaydılar. Elbette aileler bu keyfi kurallardan şikayetçi oldular fakat ilginç bir şekilde bu kurallara uydular. Böylece onlar da iyi durumdaki orta sınıf yetişkinler olarak hapishane dramamızın birer oyuncusu oldular. Bazı aileler oğullarının ne kadar yorgun ve sıkıntılı olduğunu gördüklerinde üzüldüler. Fakat tepkileri hapishane sorumlusuna oğulları için sistem içinde şartların daha iyi hale getirilmesi ricası oldu ve bunu gizlice yaptılar. Bir anne oğlunu daha önce bu kadar kötü görmediğini söylediğinde suçlamayı oğullarına çevirerek cevap verdim. Oğlunuzla ilgili problem nedir? İyi uyumuyor mu? Daha sonra babaya sordum. Oğlunuzun bununla başa çıkabileceğini düşünmüyor musunuz? Adamın tüyleri diken diken oldu. Tabii ki başa çıkabilir. O gerçekten sert bir çocuktur. Bir liderdir. Anneye dönerek şunu söyledi. Hadi canım, çok fazla zaman harcadık. Bana dönerek gelecek ziyarette görüşürüz. Gördüğünüz gibi aileler bile bu durumu hemencecik kabullenmişti. Bu ziyaretlerin ardından ortaya bir kaçış planı iddiası atıldı. Bu olası kaçışı engellemek için polis departmanının yardımı alındı ve mahkumlar üzerinde daha da fazla baskı kuruldu. Hatta mahkumların çıplak elleriyle tuvalet temizlemeleri bile istendi. Philip Zimbardo eskiden hapishanelerde görev yapmış bir Katolik papazı çağırarak deneylerinin ne kadar gerçekçi olduğunu incelemesini istedi. Papazın söylediğine göre mahkumların yarısı kendini ismi yerine mahkum numarasıyla tanıttı. Papaz herkesle bireysel olarak konuştu. Buradan çıkmalarının tek yolunun bir avukatla görüşmek olduğunu belirtti. Papazla konuşan mahkum 819'un sinirleri bozuldu, deliler gibi ağlamaya başladı. Psikologlar ona gidip dinlenmelerini söyledi ve ona yemek getireceklerini belirttiler. İşte tam bu sırada gardiyanlardan biri mahkum 819'un arkasından mahkum 819 kötü bir mahkum diye alay etmeye başladı. Psikologlar mahkum 819'un bu aşağılamayı duyduğunu fark edince hemen onun yanına gitti. Artık ağlaması kontrol edilemeyen mahkum 819'a deneyi bırakması söylendi. Ancak o diğer mahkumlar onu kötü olarak damgaladığı için deneyi bırakmayacağını söyledi. Zimbardo tam da bu sırada araya girerek "Beni dinle. Sen mahkum 819 değilsin. Sen Stanford'da okuyan bir öğrencisin ve benim adım da Doktor Zimbardo. Ben bir psikoloğum, gardiyan amiri değilim. Ve burası da gerçek bir hapishane değil. Bu yalnızca bir deney ve buradaki herkes öğrenci, mahkum değil. Tıpkı senin gibi. Hadi gidelim," dedi. Bu konuşmanın ardından mahkum 819 rolündeki öğrenci bir anda ağlamayı kesti ve yukarı bakıp hiçbir şey olmamış gibi "Tamam, hadi gidelim," diye karşılık verdi. Zimbardo deneyi 2 hafta olarak tasarlamıştı. Ancak deney 6. gününde sona erdirildi. Başka bir psikolog olan Christina Marslick'ın sözde hapishaneye gelip gardiyanlar ve mahkumlarla konuşarak deneyi değerlendirmesi istendi. Ancak gardiyanların mahkumlara nasıl davrandığını gören psikolog bunu reddetti. Öfkeden deliye dönen psikolog, "Bu çocuklara yaptığınız şey korkunç," dedi. Fakat sözde hapishaneyi ziyaret eden 50 kişiden yalnızca Christina Marslick deneyin etik ve ahlaki boyutlarını sorgulamıştı.
Deneyin sonucunda bireylerin onlara verilen toplumsal rolleri seve seve üstleneceği gözlemlendi. Hatta bu roller gardiyan gibi klişeleşmiş rollerse eğilim büyük bir oranda artıyordu. Tüm bunların yanı sıra katılımcıların her şey gerçekmiş gibi davrandığı da gözlemlendi. Örneğin mahkumlar arasındaki özel konuşmaların %90'ı hapishane koşullarıyla ilgiliyken yalnızca %10'u hapishane dışındaki yaşamlarıyla ilgiliydi. Deneyden sonra açıklamada bulunan Zimbardo, deneyi planlanandan bir hafta erken ancak yeterince çabuk bitiremedik diyerek işlerin düşündüğünden daha büyük ve kötü haller aldığını belirtti. Hapishane deneyi sonlandırıldıktan sonra Zimbardo, katılımcılarla röportaj yaptı. Araştırma onlara gerçek gelmişti. Bir gardiyan kendime şaşırdım. Birbirlerine isim takmalarını ve çıplak elleriyle tuvaletleri temizlemelerini sağladım. Neredeyse mahkumların sığır olduğunu düşündüm. Deneye katılanların kendilerini nasıl bu kadar kaptırdığına gelince, gardiyanlar yaşananların kişisel olarak kendilerinden kaynaklanmadığını düşündükleri için çok sadist davranmış olabilirlerdi. Bu bir grup normuydu. Ayrıca giydikleri üniforma nedeniyle kişisel kimlik duygularını kaybettikleri düşünülüyordu. Ayrıca öğrenilmiş çaresizlik, mahkumların gardiyanlara boyun eğmesini açıklayabilirdi. Sahte hapishanede gardiyanların öngörülemeyen kararları mahkumların sinmesini sağlamıştı. Zimbardo'ya göre deney içerisindeki katılımcıların davranışlarının bozulma nedeni verilen güçtü. Nitekim gardiyanlara günlük yaşamlarından farklı olarak diğerleri üzerinde kurabilecekleri bir kontrol gücü verilmişti. Öte yandan mahkumlar kişisel kimlik kaybı yaşadı. Ayrılanların dışındakiler pasif halde kaldı ve duygusuzlaştılar. Gardiyanlar bir iktidar pozisyonuna yerleştirildikleri için genellikle günlük yaşamlarında veya diğer durumlarda hareket etmeyecekleri şekilde davranmaya başladılar. Kendilerinin kontrol edemediği bir duruma yerleştirilmiş mahkumlar ise pasif ve depresif olmaya başladılar. Rollerin insanları nasıl belirlediğini göstermeyi ve insan davranışlarını anlamayı amaçlayan, çeşitli filmlere de konu olan bu ilginç deney yıllarca etik olmadığı, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle oldukça eleştirildi. Nitekim 2019 yılında Philip Zimbardo orijinal kayıtları halka açtığında bu deney yeniden gündem oldu. Bu durum deneyin daha uzun yıllar boyunca tartışılacağını gösteriyor. Bu ilginç psikoloji deneyi 2015 yılında beyaz perdeye Stanford Hapishane Deneyi ismiyle taşındı. Filmin galasına Dr. Zimbardo da katıldı. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Das Experiment, The Experiment ve The Stanford Prison Experiment filmlerini izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta 100 yılın en korkunç projesi Philadelphia deneyini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.